Hicri 61. yılın Muharrem ayında Kerbela çölünde kılıçların susması, zulmün sona erdiği değil, sadece şekil değiştirdiği anlamına geliyordu. Şam ve Kufe ordusu, o kızgın kumlarda eşsiz bir katliama imza attıktan sonra, geride kalanları, yani Hazreti Peygamber'in ehli beytinden sağ kurtulan kadınları, çocukları ve o gün ağır hasta yatağındaki Ali Zeynel Abidin'i esir aldı. Bu, sıradan bir savaş esareti değildi. İslam'ın en asil silsilesi, boyunlarına ve ayaklarına ağır demir zincirler vurularak, Kufe'den Emevi saltanatının kalbine, Şam'a doğru o kahredici ve uzun çöl sürgününe zorlandı. Günlerce süren o amansız yolculuk boyunca, susuzluk, yorgunluk ve kaybettikleri evlatlarının dinmeyen acısı, kafilenin omuzlarına ağır bir yük gibi binmişti. Ancak asıl büyük psikolojik yıkım, Yezid'in altın varaklı başkenti Şam'ın, yani Dımaşk'ın devasa surlarına yaklaştıklarında yaşandı. Yıllardır Emevi hanedanının yoğun ve tek taraflı propagandasıyla zehirlenmiş olan Şam halkı, yaklaşan kafilenin kim olduğunu dahi bilmiyordu. Onlara, halifeye isyan eden sıradan asilerin ve dinden çıkmış isyancıların zincire vurulup getirildiği söylenmişti. Bu yüzden Şam sokakları bir yas yeri değil, tam aksine süslenmiş bir bayram yeri gibiydi. Hazreti Ali'nin ve Hazreti Fatıma'nın evlatları, üzerlerine atılan yabancı bakışlar, hakaretler ve tezahüratlar eşliğinde o soğuk taş duvarların arasından geçerek Emevi kibrinin merkezine doğru ilerliyordu. Esir kafilesi, Şam sokaklarındaki o aldatılmış kalabalığın arasından geçirilerek nihayet Yezid'in o görkemli sarayının ağır kapılarından içeri alındı. Burası, tevazunun ve adaletin değil, gücün, gösterişin ve mutlak saltanatın sergilendiği bir iktidar merkeziydi. Yezid, ipek kumaşlarla süslenmiş yüksek tahtında otururken, etrafı Emevi hanedanının dal kavukları, komutanları ve el pençe divan duran saray ahalisiyle çevriliydi. Zincirlere vurulmuş, günlerce süren yolculuktan perişan düşmüş, üstleri başları toz içinde kalmış o asil kafile, tahtın önüne getirildiğinde saraya ölümcül bir sessizlik çöktü. Yezid, kazandığını sandığı bu kanlı zaferin sarhoşluğu içindeydi. Kibrin ve intikam duygusunun zirvesinde, Kerbela'da şehit edilen Hazreti Hüseyin'in hatırasına yönelik o tahkir edici, ağır sözleri sarf etmekten çekinmedi. Saraydaki yardakçılar, halifenin bu kaba ve nobran tavrını alkışlayarak işlenen o büyük cinayeti meşrulaştırma yarışına girmişlerdi bile. Fakat Emevi halifesinin ve saray ahalisinin hesaba katmadığı çok büyük bir gerçek vardı. Karşılarında boyunları bükük, merhamet dilenen ve yenilgiyi kabul etmiş sıradan esirler yoktu. O ağır demir zincirlerin, yırtık elbiselerin ve yorgun bedenlerin ardında, dedeleri Hazreti Peygamber'in vakarını, babaları Hazreti Ali'nin o sarsılmaz cesaretini taşıyan çelikten bir irade duruyordu. Ehl-i Beyt, Şam sarayının o boğucu ve tehditkar atmosferinde bir an bile başını öne eğmedi. Kılıçların sustuğu, gücün kibre dönüştüğü o taht salonunda, asıl büyük savaşın, kelimelerin ve inancın o emsalsiz mukavemetinin başlaması artık an meselesiydi. Yezid'in sarayında yankılanan o kibirli kahkahalar ve dalkavukların zafer naraları, zincir şıngırtıları arasında aniden yükselen, vakur ve keskin bir sesle bıçak gibi kesildi. Konuşan, Hazreti Ali'nin ve Hazreti Fatıma'nın kızı, Kerbela'nın o kanlı kumlarında kardeşlerini, evlatlarını ve yarenlerini toprağa vermiş olan Hazreti Zeynep'ti. Üzerindeki o yırtık esaret hırkasına, bileklerini kanatan ağır demir zincirlere rağmen, öylesine asil, öylesine sarsılmaz bir heybetle ayağa kalktı ki, koskoca taht salonu bir anda derin ve ürkütücü bir sessizliğe büründü. Hazreti Zeynep, kelimeleri adeta kınından çekilmiş birer kılıç gibi kullanarak, babası Hazreti Ali'den miras kalan o emsalsiz hitabetiyle konuşmaya başladı. Şam sarayının altın varaklı tavanlarında yankılanan bu hutbe, sadece bir esirin feryadı değil, zulmü, haksızlığı ve gasp edilen bir meşruiyeti, tarihin yüzüne çarpan bir mukavemet manifestosuydu. Yezid'in gözlerinin içine bakarak, onun elde ettiğini sandığı o kanlı ve geçici zaferi temelinden sarstı. "Ey Yezid!" diye seslendi. "Bizi esir edip diyar diyar sürüklemekle, Allah katında bizim değerimizi düşürdüğünü, kendi şerefini ise yücelttiğini mi sanıyorsun? Bu saltanat, bu altın taht sana kalacak mı sanıyorsun?" Sarayın soğuk duvarlarına çarpan her bir kelime, Emevi propagandasının ördüğü o yalan duvarlarında devasa gedikler açıyordu. Hazreti Zeynep, hutbesinin o en can alıcı,
tarihin seyrini değiştiren o nihai cümlesini kurduğunda, kibrin sarayı adeta temelinden titredi. İstediğin kadar hile yap, bütün çabanı göster, bütün ordularını topla. Fakat vallahi ne yaparsan yap bizim ismimizi tarihten silemeyecek, bizim bıraktığımız o onurlu mirası asla yok edemeyeceksin. Senin günlerin sayılı, saltanatın geçici ve bu topladığın kalabalık da pek yakında dağılıp gidecektir. Hazreti Zeynep'in o muazzam hutbesi sona erdiğinde, Şam sarayında esen o sahte zafer rüzgarı yerini ağır, kahredici bir utanca bıraktı. Yıllardır Emevi siyasetinin yalanlarıyla uyutulan saray ahalisi, komutanlar ve soylular, karşılarında zincirlere vurulmuş halde duran bu asil insanların sıradan isyancılar değil, bizzat inandıkları peygamberin kendi soyu, kendi ehli beyti olduğu gerçeğiyle ilk kez o an o taht salonunda en acı şekilde yüzleştiler. İnsanların başları yavaş yavaş öne eğiliyor, fısıltılar yerini derin bir mahcubiyete ve bastırılamayan bir vicdan azabına bırakıyordu. Yezid'in gücü, bir kadının zincirler altındaki sarsılmaz imanı ve kelimeleri karşısında paramparça olmuştu. Bu uyanışın en sarsıcı anı ise, olayları sessizce ve büyük bir şaşkınlıkla izleyen, sarayda misafir statüsünde bulunan Doğu Roma elçisinin aniden ayağa kalkmasıyla yaşandı. Elçi, şahit olduğu bu emsalsiz acımasızlık ve saygısızlık karşısında diplomatik kuralları bir kenara iterek, koca Emevi halifesinin ve Şam soylularının yüzüne o tarihi tokadı indirdi. Şaşkınlık ve öfke içinde Yezid'e dönerek şöyle haykırdı: "Bizler, peygamberlerimizden kalan küçücük bir hatıraya, İsa peygamberin bindiği merkebin toynağına bile canımızı feda edecek kadar hürmet ederken, sizler bizzat kendi peygamberinizin öz torunlarını, onun kanından olanları kendi ellerinizle nasıl kılıçtan geçirip bir de bu sarayda zincirlere vurarak aşağılarsınız?" Doğu Roma elçisinin bu isyanı, Yezid'in Şam sarayındaki siyasi meşruiyetine indirilen son ve en ağır darbe oldu. Artık tahtında oturan muktedir bir fatih değil, kendi peygamberinin ailesine zulmetmiş, sarayındaki bir Hristiyan elçinin bile vicdanını kanatmış zalim bir gaspçı konumuna düşmüştü. Sarayın o soğuk taş duvarları arasında başlayan bu büyük uyanış, çok geçmeden tüm Şam sokaklarına ve İslam coğrafyasına yayılacak o büyük fırtınanın da ilk kıvılcımıydı. Şam sarayının o soğuk ve kibirli duvarları arasında yankılanan Hazreti Zeynep'in sözleri ve Doğu Roma elçisinin diplomatik teamülleri yerle bir eden o sarsıcı isyanı, Emevi başkentinde adeta bir siyasi deprem etkisi yarattı. Başlangıçta zafer sarhoşluğuyla sokakları süsleyen, esirleri sıradan asiler sanarak aşağılayan Şam halkı, zincirlere vurulmuş bu asil kafilenin bizzat kendi peygamberlerinin torunları, Ehl-i Beyt'in hayatta kalan son fertleri olduğunu öğrendiğinde sokaklardaki hava bir anda tersine döndü. Pazar yerlerindeki fısıltılar, cami avlularındaki mırıldanmalar, yerini giderek büyüyen açık bir hoşnutsuzluğa ve derin bir vicdan azabına bırakıyordu. Emevi propagandasının yıllardır inşa ettiği o yenilmez ve haklı iktidar algısı, kanayan bileklerindeki zincirlerle dimdik duran bir kadının, Hazreti Ali'nin kızının sözleri karşısında paramparça olmuştu. Yezid, kibrinin ve öfkesinin kurbanı olduğunu, elde ettiğini sandığı bu kanlı zaferin aslında Emevi hanedanının meşruiyetini kökünden sarsan, devasa bir siyasi intihara dönüştüğünü çok geç fark etti. Kamuoyunda çığ gibi büyüyen bu öfkeyi dindirmek ve patlamaya hazır bu isyan dalgasının önüne geçmek için çaresizce geri adım atmak zorunda kaldı. Zulmün baş aktörü olan halife birdenbire merhametli bir lider rolüne bürünerek suçu üzerinden atmaya çalıştı. Bütün katliamın, o acımasızlığın ve Fırat'ın yollarının kesilmesinin tek sorumlusu olarak Kufe valisi Ubeydullah bin Ziyad'ı ilan etti. Kanı dökenlerin kendi komutanları olduğu gerçeğini unutturmaya çalışarak suçu üzerinden atıp tarihin o en büyük ikiyüzlülüklerinden birine imza attı. Bu siyasi manevranın bir parçası olarak günlerce karanlık zindanlarda ve sarayın soğuk taşları üzerinde bekletilen Ehl-i Beyt kafilesinin üzerindeki o ağır demir zincirler söküldü. Yezid, halkın gözündeki o zalim imajını silebilmek için kafilenin yanına güvenilir muhafızlar, erzaklar ve binekler vererek onları saygıyla adeta birer devlet misafiri gibi dedelerinin şehrine, Medine'ye doğru yola çıkarttı. Ancak ne verilen süslü binekler ne de ikram edilen erzaklar, Kerbela'nın o kızgın kumlarında bırakılan evlatların, kardeşlerin ve yarenlerin acısını hafifletebilirdi. Aylar süren o kahredici esaretin ardından, ufukta Medine'nin o tanıdık silüeti,
hurma bahçeleri ve dedeleri, Hazreti Peygamber'in mescidinin minareleri belirdiğinde, kafilenin yüreğindeki o büyük hüzün adeta sel olup taştı. Medine'den çıkarken yanlarında İslam'ın en asil silsilesi 72 yiğit vardı. Aylar sonra şehre dönerkense geride sadece yanan çadırlar ve yetim kalmış çocuklar bırakmışlardı. Kafilenin şehre girişi Medine sokaklarında emsalsiz bir feryadın kopmasına neden oldu. Evlerinden sokağa dökülen Medine halkı bu perişan hali gördüklerinde gözyaşlarına boğuldular. Hazreti Zeynep ve beraberindeki acılı kadınlar doğruca Hazreti Peygamber'in kabrine koşarak o soğuk taşlara sarıldılar ve çölde başlarına gelen o büyük trajediyi dedelerinin manevi huzurunda gözyaşları içinde anlattılar. Kerbela'nın hüznü artık Medine'nin sokaklarına ebediyen kazınmıştı. Kerbela'da dökülen o asil kan ve ardından Şam sarayının o soğuk duvarları arasında sergilenen o muazzam Zeynebi mukavemet, İslam tarihinde sadece her yıl gözyaşlarıyla anılacak bir matem hadisesi olarak kalmadı. O günden sonra Kerbela, coğrafi bir mekanın adı olmaktan çıkıp haksızlığa, liyakatsizliğe ve dayatılan her türlü zalim saltanata karşı ebedi bir başkaldırının, haklı bir direnişin en sarsılmaz manifestosuna dönüştü. Ehl-i Beyt'in o asil ruhları kumlara düşmüştü belki. Ama Hazreti Ali'nin kızının Şam sarayında havaya kaldırdığı o zincirli eller, Emevi hanedanının meşruiyetini sonsuza dek boğan bir ilmeye dönüştü. Yezid'in orduları sınırları genişletmeye, Doğu Roma'nın kalelerine ve uzak diyarlara seferler düzenlemeye devam etse de, Emevi saltanatı ruhunu, adaletini ve İslam, ümmetinin gözündeki tüm değerini kalıcı olarak yitirmişti. Şam sarayında atılan o haklı ve onurlu çığlık, asırlar boyunca zalimlerin uykularını kaçıracak, mazlumların sinesinde sönmek bilmeyen bir umut ateşi yakacak ve tarihin her döneminde hakkı savunanların dilinde o emsalsiz yankısını sürdürecekti. Bu derin, sarsıcı ve İslam tarihinin akışını kökünden değiştiren büyük olayların izini sürmeye, tarihin o ağırbaşlı sayfalarını aynı ciddiyet ve hakikatle aralamaya devam edeceğiz. Tarihin karanlık sayfalarını aydınlatacağımız bu yolculukta bize eşlik etmek ve hiçbir detayı kaçırmamak için lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.